Beni dünyanın her bir noktasından seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz tüm caddelere konulacak, anında E-Devlet'e yansıyacak. Bilhassa hastane ve okul önlerine konulacak. Kemer kontrolü yapacak. Cezaları anında sisteme iletecek ve trafik cezaları arttırılıyor. Ehliyetsiz araç kullanan servet ödeyecek. Değerli izleyiciler, konuştuğumuz bu cihaz ismi Radarsa. Evet, Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum. Artık sizler bu konuda ne kadar sevineceksiniz bilmiyorum. Ama Murat Bozdoğan diyor ki lütfen kanunlara, kurallara uyalım. O zaman hiçbir şey olmaz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilecek yeni radar cihazını tanıttı. Hastane ve okul başta olmak üzere binlerce noktaya yerleştirilecek cihaz, sadece hız değil, aynı zamanda kemer kontrolü de yapabilecek. Gece gündüz aynı çekim kalitesine sahip olacak radar cihazı, trafik cezalarını saniyeler içinde E-Devlet'e yansıtacak. Trafik cezalarının artmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM, Adalet Komisyonu'nda kabul edilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte uygulanacak yeni döneme ilişkin detayları paylaştı. 36 maddelik kanun teklifine ilişkin bilgiler veren Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında kullanılmaya başlayacak Radarsan cihazının tanıtımını yaptı. Hastane ve okul önlerine konulacak. 2023 ile 2024'te hız ihlallerine ilişkin 3,5 milyon kişiye işlem yapıldığını anlatan Yerlikaya, buna rağmen hız kusuru verilen kaza sayısının %14 arttığına değindi. TÜİK verilerine göre son 10 yılda ölümlü ve yaralamalı kazaların %79'un yerleşim yeri içinde gerçekleştiğini hatırlatan Yerlikaya şöyle konuştu. Yani ölümlü 5 kazanın 4'ü şehir içinde oluyor. Yerleşim yerinde hız sebepli kazalardan can kaybı 2019 ile 2024 yıllarında 12.140, saatte 30 kilometre hız limiti okul, hastane önleridir. 1356 kişi okul ve hastane önünde ölmüş, okul ve hastane önlerinde 6 senede 723 yaya ölmüş, yani 1356'nın 723'ü yaya. Orada 169 okul çocuğu var, 0 ile 17 yaş aralığı yine aynı periyotta 50 kilometre limiti olan yerlerde maalesef 7689 can kaybı yaşamışız. Bunun da yarısı yayaya çarpma. Kemer kontrolü yapacak, cezaları anında sisteme iletecek. Yerlikaya, Radarsan adlı yeni mobil radar cihazının gece ve gündüz aynı kalitede çekim yapabileceğini belirtirken, söz konusu cihazlarla yalnızca hız kontrolü yapılmayacak, yeni nesil radar cihazları yapay zeka destekli çalışacak ve sürücülerin kemer takıp takmadığını da anında rapor edebilecek. Kesilen trafik cezaları E-Devlet sistemi ile entegre şekilde çalışan cihaz tarafından anında raporlanacak ve sürücüler cezalarını hızlıca takip edebilecek. Trafik cezaları arttırılıyor. Yerlikaya, kırmızı ışık ihlallerinde mevcut uygulamanın 2167 lira para cezası olduğunu dikkati çekerek ilk ihlalde 5.000 lira, ikincide 10.000 lira, üçüncüde 15.000 lira ve 30 gün süreyle sürücü belgesini geri alma cezalarının uygulanmasının yanı sıra dördüncüde 20.000 lira ve 60 gün süreyle sürücü belgesini geri alma, beşincide 30.000 lira ve 90 süreyle sürücü belgesini geri alma, altıncıda ise 80.000 lira ve psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi isteyerek
sürücü belgesi iptali cezalarının uygulanacağını söyledi. Taksi konusuna değinen Yerlikaya, bu kapsamda taksimetre kullanmamak, açmamak durumunda 46 bin lira para cezasının yanı sıra aracın eksikliği giderilinceye kadar trafikten men edileceğini kaydetti. Yerlikaya, takograf cihazını kullanmamanın cezasının 75 bin lira olduğunu, eksikliği giderilinceye kadar aracın trafikten men edileceğini, usulsüz sürücü kartı kullanımında ise ilkinde sürücüye 75 bin lira, tekrarında 150 bin lira, araç sahibine bu cezaların 2 katı ve ilkinde 30 gün, tekrarında ise 90 gün sürücü belgesi geri almanın uygulanacağını bildirdi. Takograf cihazına müdahaleye değinen Yerlikaya, ilkinde 185 bin lira, tekrarında 370 bin lira, araç sahibine bu cezaların 2 katı, ilkinde 30 gün, tekrarında ise 90 gün sürücü belgesi geri alma ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası verileceğini aktardı. Yerlikaya, trafik kazalarının 2'de 2'sinde motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu verisini paylaşarak, kask, koruma gözlüğü kullanmayan sürücü ve yolcuya ilkinde 2500, ikincisinde 5000, üçüncü kez ve fazlasında 10 bin lira para cezası ile kasksız seyrine izin verilmeme adımlarının uygulanacağını aktardı. Yeni düzenlemede 15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu tertibat kullanmasını sağlamamanın cezasının 5 bin lira olacağını söyleyen Yerlikaya, akrobatik hareket yapmaya 46 bin lira para cezası, 60 gün süreyle sürücü belgesini geri alma ile 60 gün trafikten men, akan trafikte yarış yapmaya ise 46 bin lira ceza, 2 yıl süreyle sürücü belgesi geri alma ile 60 gün trafikten men adımlarının uygulanacağını söyledi. Ehliyetsiz araç kullanan servet ödeyecek. Yerlikaya, dur ihtarına uymamada mevcut cezanın 2167 lira olduğunu anımsatarak, ihtara uymayarak kaçmaya 200 bin lira para cezası, 60 gün süreyle sürücü belgesi geri alma uygulanacağını bildirdi. Yerlikaya, sürücü belgesiz araç kullanma durumlarında 40 bin lira para cezası, sürücü belgesi geçici geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullanmada ise 200 bin lira para cezası uygulanacağını aktardı. Drift atılmasına değinen Yerlikaya, 46 bin liralık para cezasıyla ilgili olarak çok tehlikeli, riskli olduğu için bunu 140 bin lira yaptık. 60 gün ehliyetini ve arabasını alıyoruz. Geriye doğru 5 yıl içinde bunu ikinci defa yaparsa ehliyetine veda ediyor dedi. Yerlikaya, kaza yerini terk etmeyle ilgili olarak da adam başında bekliyor. Telefon açmış, 112'yi çağırmış, perperişan. Psikolojik olarak yıkılmış ama orada diğer kaza sakinleri, onlar da üzüntülerinden eğer ona saldırıyor, o da can havliyle kaçıyorsa o zorunluluk hali diyor arkadaşlar. O hal dışında kaza yerini terk etme 46 bin lira, 2 yıl sürücü belgesini alıyoruz, 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası var diye konuştu. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim. Beni sonuna kadar izlediğiniz için. İnşallah bu bilgiler işinize yaramıştır. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tekrar teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlar bana abone olarak destek olurlarsa tabii ki sevinirim. Bir like de verirseniz gurur duyarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.